Şöyle. Buradan böyle. Şöyle. Bakın. Burada şunun içinden şuraya çıktım. Gördünüz mü? Buraya çıktım. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyorum. Burayı sıkıca çektim. Buradan yukarı. Bu şekilde arkadaşlar tüm bu yan körüğü ve tabanı birbirine tutturacağım. Bu şekilde tutacak arkadaşlar. Burayı diktikten sonra bu tarafı da aynı şekilde böyle dikeceğim. Arkadaşlar bakın şu şekilde şöyle körükleri, iki yan körüğü ve bir de böyle tabana diktim. Bu şekilde bir kutu oluştu arkadaşlar. Şöyle bir kutu oldu. Şimdi bunun şu önünü veya arkası, dediğim gibi ön ve arka birbirinin aynısı olduğu için şey oluyor, sorun olmuyor. Şimdi bunu iğnem burada arkadaşlar. Bu şekilde bunu şöyle bu şekilde arkadaşlar şöyle dikeceğim. Şuradan başlıyorum dikmeye. Şuradan başlıyorum şöyle. İpim burada. Aynı yoldan dikiyoruz. Arkadaşlar aynı yoldan gidiyoruz. Buradan böyle geçirdim ipimi. Şöyle. Bu çok büyük olduğu için arkadaşlar ekrana sığdırmakta zorluk çekiyorum. Ama aşağı yukarı ne şekilde diktiğimi anlıyorsunuzdur. Şöyle getireyim şuradan. Evet, sıkıca çektim. İpimi buradan buraya çıkarttım. Buradan şöyle sıkıca yine çektim ve şuraya indim arkadaşlar. Şuraya şöyle buradan yine aynı yöntemle dikiyoruz. Aynı yöntemle dikiyoruz. Buradan şöyle ve şöyle bu tarafa. Şöyle. Evet, geçiyoruz. Yine buraya. Şuradan geçersem arkadaşlar şey olur. Şu yırtılır. Onun için devamlı böyle gideceğim. Sonra dönüşte de bu taraflarını dikeceğim. Buraya geldim. Bakın şuraya geldim. Şimdi buradan buraya geçtim. Şöyle bakın. Buradan şöyle yukarıya çıktım. Şu vaziyette ve buradan arkadaşlar ne yaptım? Bu sefer şunun içine. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle komple dikeceğim. Yani şöyle 3 tarafını bunun dikeceğim. Ve sonra kapaklarını koyacağız. Bu türün ana gövdesini bitirdim. Şimdi kapaklarını yapacağım. Kapakları arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Şunlar yan kapaklar. Şöyle dikeceğim bunları böyle. Şu da ön ve arka kapaklar. Şimdi bunları nasıl dikildiğini göstermeme gerek yok sanırım arkadaşlar. Şu gövdeyi diktiğim gibi bunları da dikeceğim. Dikip bitirdikten sonra size bunun bitmiş halinin resmini göstereceğim. Önce arkadaşlar bakın şunu dikerek şu şekilde dikiyorum bunu.
Şöyle arkadaşlar tutuyorum şunu. Bunlar şu şekilde. Bunların ölçüleri, resimlerinin hepsini videomun içinde paylaştım. Oradan görebilirsiniz. Bu şekilde gireceğim. Arkadaşlar bunları şöyle bu tarafa geçeceğim. Şöyle. Şöyle. Buradan buraya geçiyorum. Şöyle, çünkü mesafe çok dar. Arkadaşlar. O yüzden biraz bunu gösterirken zorlanacağım ama ne şekilde dikildiğini tahmin edersiniz. Şöyle tekrar şöyle sıkıştırayım. Şu vaziyette dikilecek bunlar. Şöyle burayı dikeceğim. Sonra bunu dikeceğim. Bunlar iç kapak. Şunlar da şöyle dış kapak olacak. Şöyle dış kapak olacak. Kutum bitti. Kapaklarını da diktim. Şöyle. Şimdi yüksek olduğu için pek ekrana sığdıramadım bunu ama şöyle şunlar yan kapak. Şu arka ve şu da ön kapak olacak şekilde şu şekilde bitirdim. Arkadaşlar bir de bu geniş olduğu için içeriye doğru kaçma oluyor. Ona engel olmak için de şu şekilde hani yediğimiz dondurmalar var. Onların içinden çıkan markasını söylemiyorum. Çubuklar. Onların şu kenarlarını keserek şu şekilde şöyle kağıdımın dik durmasını sağlamak için bunları taktım. Şimdi bunun kilidini takacağım ve kutum bitmiş olacak. Arkadaşlar bakın çantam bitti. Gördüğünüz gibi kilitlerini de yaptım. Kapaklar dikildi. Kilitleri şu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle değişik bir şey oldu. Hatta bunun yapımıyla ilgili ben bir video düzenlerim. Onu da sizinle paylaşırım. Şu şekilde geçmeli bir kilit sistemi yaptım burada. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde açılıp kapanacak. Şöyle. Şuradan şu şekilde açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Bak. Dediğim gibi şey olduğu için hani mesafe dar olduğu için tam gösteremiyorum. Şunlar iki yan küçük iç kapak. Şunlar iki tane yan küçük kapak. Şu büyük kapak. Bu da şöyle diğer kapak. Bu şekilde arkadaşlar şöyle kapatıyorum ve birbirinin içinden geçiriyorum. Bununla ilgili de arkadaşlar bir video düzenleyeceğim ve onu da sizinle paylaşacağım. Ayrıca arkadaşlar sap, şöyle elimde derilerim vardı. Pratik bir sap yaptım. Şöyle ikili. Bunu da arkadaşlar şu şekilde yaptım. Şöyle temin katladığım kağıdın içine kancamı koydum ve buraya çiviyle vidayla tutturdum. Bu şekilde çantam bitmiş oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kutu tipi çantamın yapımı burada sona erdi.
Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.